İddia ediyorum bu kadar uygun fiyata ve bu kadar kaliteli klavye ve mouse'lar bulamazsınız. Bakın özellikle bilgisayar oyuncularının kesinlikle kaçırmaması gereken cihazlar. Kablosuz tam %75 kompakt tasarıma sahip, ayrıca üzerinde LED ekranı bulunan tam 19 tane anti-ghosting tuşuyla, yani aynı anda 19 tane tuşa basabiliyorsunuz. Tak çalıştır bir klavye arıyorsanız işte tam da burada. Mekanik ve kablolu olsun hem de fiyat performans özelliklere sahip olsun diyorsanız hemen şuraya bakın, o da var. Hem Blue hem de Red CV seçenekleri var. 19 tane farklı RGB aydınlatmalı özelliğiyle klavye çok havalı bir şekilde şıkır şıkır yanıyor. Bunun yanında 1000 Hz'lik tepkime süresi ve tam 50 milyona kadar tuş vuruş ömrüyle Halkın bu oyuncu klavyesinde kesin bakmalısınız. Hepsini göstereceğim. Bir de bunun yanına RGB aydınlatmalı şarj standına sahip tam 26.000 dpi'lik ve 4000 Hz'lik bilgisayarda özel uygulaması sayesinde mouse'un ışıklarından tutun tüm hassasiyet kontrollerine kadar çok kolay bir şekilde bilgisayar üzerinde yapabiliyorsunuz. Hepsini sizin için detaylı bir şekilde inceleyeceğim ve testlerini şöyle sıra sıra yapacağım. Dediğim gibi bilgisayar kullanan ve özellikle oyun oynuyorsanız bu cihazları kaçırmayın. Evet, sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Hadi gelin şu ürünleri hep beraber inceleyelim. Evet. Herkese merhabalar. Samimi söylüyorum, bu içerikte şu ana kadar fiyatına göre en iyi fiyat performans mouse ve klavyelerini sizlerle beraber inceleyeceğim. Hepiniz bilgisayar kullanıyorsunuz. İllaki oyun da oynuyorsunuz. Sıradan mouse ve klavyelerden sıkıldıysanız hem uygun fiyatlı hem de yenilikçi tasarıma sahip hem de özellikleri fiyatına göre üst seviye bir klavye ya da mouse arıyorum diyorsanız tam da bu içeriği sizin için hazırladım. Bu arada eğer ürünleri almak isterseniz açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Tıklayıp güvenle alabilirsiniz. Şimdi şöyle koyayım. Eğer membran dijital ekranlı kablosuz RGB efektlere sahip bir klavye arıyorsanız Hawk'ın HK255 modeline bakabilirsiniz. Yok ben mekanik hastasıyım diyorsanız tam da buradaki klavyeyi arıyorsunuz demektir. RGB ışıklara sahip ve kablolu hem Blue Switch hem de Red Switch seçenekleri mevcut. Direkt buna bakabilirsiniz. Ve tabii ki bunların yanında hem kablolu hem de kablosuz kullanabileceğiniz en havalı kısmı da RGB şarj standına sahip 4000 Hz artı tam 26.000 dpi hassasiyete kadar çıkabilen Hawk'ın HM420 modeline kesin bakmalısınız. Hepsinin özelliklerinden bahsedeceğim ve gösterebildiğim kadar da göstermeye çalışacağım. Ama bahsetmeden önce hadi gelin hep beraber şu fiyat performans canavarlığını kutusundan çıkartalım. Ve evet, fiyat performans krallarımız tam da şu an burada. Hangisinden başlayalım? Şimdi bir kere mouse'u sona bırakacağım. Hadi gelin ilk önce HK255 modelinden bir başlayalım klavyeyle. Şimdi hemen hiç buraları uzatmayacağım. Direkt patlatacağız kutuyu. Abi şuradan şöyle giriyorsun. Hemen jetini şöyle çıkarıp gönderdik. Şimdi kutulama olarak klasik kartondan bir kutumuz var. Direkt klavyeyi üzerine basmışlar. Burada klavyenin model adı, burada markamız. Arkası teknik özellikler, birazdan detaylı olarak bahsedeceğim. Onun dışında herhangi bir şey yok. Hemen şuradaki tırnaktan açıyoruz. Şöyle yeni şeyler açması çok zevkli ya. Öyle değil mi? Bakın bunlara dikkat edin. Kitapçık deyip atmayın. Tam şurada garanti belgesi var. Diğeri de kitapçığımız. Bunları isterseniz saklayabilirsiniz. Evet, reis burada. Bunu çıkaralım. Şurada da kablomuz var. Onun dışında herhangi bir şey yok. Bunu da gönderelim. Evet, klavyeden önce hemen şöyle bir kabloyu açacağım. Bu arada kablo örgü falan değil, normal bir kablomuz var. Şöyle kamera ucunu göstereyim. Bir ucu Type-C, diğer ucu da Tip-A girişli bir kablomuz var. Şuradan açıyoruz. Oo, aga bir şey söyleyeyim mi size? Şu görüntüye bakar mısın ya? Çok havalı değil mi? İlk önce şöyle bir kablonun uzunluğuna bakıyorum. Yaklaşık şöyle 1,5 metre uzunluğunda bir kablomuz var. Aklınızda bulunsun uzunluğu. Bence gayet yeterli. Şimdi bir dakika dur, devam edelim. Şu an gördüğünüz membran bir klavye. Tuşlara basıyorum ya. Ben niye sessiz konuşuyorum ya? Tuşlar sessiz diye ben de sessiz konuşuyorum. Tuşlara basış hassasiyeti mekanik klavyelere göre çok sessiz ve çok ergonomik hissettiriyor. Bak şimdi mikrofonu şuraya koyacağım, dinleteceğim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok sessiz. Mesela şu tuşların tam 10 milyon tıklama ömrü var. Bu da dayanıklık olarak gerçekten iyi bir süre. Aynı zamanda Bluetooth bağlantısı kullanan bir klavye. 2.4 GHz'lik bir hızı var. Ayrıca yine birazdan göstereceğim. RGB destekli bir klavye. Yan cihazda RGB ışık desteği de var. Ayrıca her tuşta Zone RGB denilen efektleri destekliyor. Yine şurada gördüğünüz gibi ayrıca LED göstergeli panelimiz var. Buradan da klavyenin ayarlarını yapabileceğiniz ayar tekerimiz mevcut. Klavye tam %75 oranında bir kompakt klavye diyebiliriz. Arkaya çevirdiğimizde yine burada modelimiz HAV. Model numaramız ve bu arada şunu da söylemeyi unuttum. Bu bir oyuncu klavyesi. Yani oynayacağınız zaman fiyat performans açısından bayağı bir işinize yarayacaktır. Şimdi bakın, isterseniz şuradaki ufak ayağı kaldırdığınızda bu şekilde böyle kullanabiliyorsunuz. Hafiften yukarı kalk şekilde. İsterseniz de bunları şöyle kapatıp en alttakileri açıp biraz daha klavyenizi şöyle yüksek biçimde kullanabiliyorsunuz. Burada Hawk tamamen seçimi size bırakmış. Ayrıca şurada da USB dongle'ı görebiliyorsunuz. Bunu bilgisayarınıza takıyorsunuz ve kablosuz bir şekilde klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Bakın şimdi şöyle kabloyu taktım size göstermek açısından. Burada
Burada hemen dijital panelimizi görüyorsunuz. Yukarıda multimedya tekeri. Bakın şu an şarj oluyor. Burada şarjın ne kadar aşağıda kaldığını pil olarak görüyorsunuz. Diğer bazı yerlerde buradan gösteriyor. Şimdi tekrar bir şöyle kabloyu çekiyorum. Bir de şu cihazın en sevdiğim şeylerinden biri de tam 4000 mAh'lik bataryası var. Yani tam şarjdan sonra uzun bir kullanım size sağlıyor. Hemen fiziksel olarak şunu da merak ediyorum. Sizle beraber ne kadar ağırlığı var bir görelim. Hemen şöyle bir koyuyorum. Bakalım ne kadar ağırlığı. 668 gram. Tekrar kaldırıyorum. Tekrar koyalım. 669 gram. Son kez koyacağım bir daha. Evet, 669 gramlık bir ağırlığımız var bu klavyenin. Hemen şöyle canlı bir en boy ölçümü de yapalım. Şöyle koyuyorum. Evet, 33 santimlik bir boyumuz var. Şöyle bir enine bakalım. En olarak da 15 santimlik bir enimiz var. Güzel. Hem portatif hem küçük hem de çok işe yarayan bir klavye. Dediğim gibi şu tuş hassasiyetini bayağı bir sevdim. Özellikle hani böyle sessiz ortamlarda ve fazla gürültü olmasın diyorsanız mükemmel, işinize yarayacaktır. Bakalım birazdan daha detaylı bakacağım. Tabii ki sizlerle de paylaşacağım. Şimdi hemen diğer klavyeye geliyoruz. Bunu da hemen şuradan böyle açıyorum abi. Hoppa. Gönder. Evet, yine aynı şekilde bu sefer HK410 modelimiz. Yine burada Hawk Gaming logomuz. Klavyemizin tasarımı. Arkaya baktığınızda yine teknik özellikler. Onun dışında diğer kutuyla hemen hemen aynı. Şimdi hemen bunu da açıyoruz. Bu da bu arada gaming klavye diye geçiyor. Yani bir oyuncu klavyesi. Evet, kutumuzu açtık. Bunu da böyle kaldırıyorum. Kablolu klavye sevenler için, özellikle oyuncular, hoşuna gidecektir. Şöyle içinden bir keycap çıkıyor. Klavyenin tuşlarını şöyle rahatça kaldırabilmeniz için. Şöyle bir tane Hawk Gaming sticker'ımız çıkıyor. Yine dikkat edin, garanti belgesi, kullanım kitapçığı. Kitapçıkları okumayan da atabilir ama garanti belgesine mutlaka şuna dikkat edin. Onun dışında kutumuzda herhangi bir şey yok. Keycap'imizi buraya koyalım. Evet, şöyle açalım. Bu arada tabii ki de mekanik bir klavye. Onu da belirteyim. Mekanik klavye hastaları hemen gelsinler. Deminki membranlı sessiz bir klavyeydi. Blue Switch bir mekanik klavye şu an karşınızda. Şöyle hemen ilk önce yine size kabloyu göstereyim. Bu şekilde yine böyle yaklaşık 1,5 metrelik uzunluğu var. Yani şahsen bana yetiyor. Şimdi ilk önce hepinizin merak ettiği tuş sesleri. Hani o mekanik klavyelerde olan o aşırı çın sesi bu klavyede yok. Hani rahatsız edici bir çın sesi yok. Gerçi o çınlama sesini çok sevenler de var. Çok arada bir şey. Ama sesimiz şöyle. Tekrar şu mikrofonu bir yakınına koyayım. Evet, Blue Switch mekanik klavyemizin sesi duyduğunuz gibi. Bakın tam 50 milyon tıklama ömrü var. Bu da bir mekanik klavyeye göre baya iyi bir süre. USB 1.1, 2.0 ve 3.0 type'larında mevcut. Şöyle baktığınız zaman Q dizimine sahip bir klavye. Ayrıca 19 farklı RGB aydınlatması mevcut. Özellikle oyunlarda 1000 Hz'e kadar da hızlı tepki veriyor. Bayağı fiyatına göre iyi süreler. Şöyle hemen bir şimdilik powerbank'e takacağım. Taktığımızda direkt RGB ışıklar sizi karşılıyor. Bak hatta şöyle belli olsun diye stüdyonun bu ışıklarını şöyle iyice kısacağım. Aşağı alayım. Evet, şu an ışıkları daha net görebiliyorsunuz. Çok aralarında hoş bir geçişleri var. Şöyle tekrar bir açalım ışığımızı. Mesela ben membran da seviyorum. Mekanik de seviyorum ama şöyle tabii mekaniklerin her zaman şöyle bastığınızda hani ben buradayım diyor klavye. O yüzden bunların da hassası çok. Diğerlerinin de hassası çok. Bu arada şöyle baktığımızda bunun da aşağıdan ayakları mevcut. Bu şekilde koyup yine böyle yerden bir tık yüksekte kullanabiliyorsunuz. Ben pek ayakları kullanmıyorum klavyelerde ama kullananlar tabii ki var. Evet, tamam, bu klavyemizin de şöyle bir sizlerle beraber boyunu şöyle ölçeceğim. Yaklaşık 36 santimlik bir boyu var. Şöyle en olarak da baktığımızda şöyle yapalım. 13 santimlik bir enimiz var. Hemen bunun da bir ağırlığına bakacağım. Evet, şöyle bir koyuyorum. 596 gramlık bir ağırlığımız var mekanik klavyemizin. Şöyle size diğerini de getireyim. Boydan da şöyle koyayım. Yani 1,5 parmak falan. Bu üstteki daha büyük. Son kez sesleri dinleteyim. Klavyemizin görüntüsü ve sesleri bu şekilde. Kullanım amacınıza göre gerçekten işinize yarayacak ürünler. Şimdi bunları da bir kaldırıyorum. Son olarak hemen bir mouse'umuza bakalım. Kutu üzerinde iki rengi var. Hem bu rengi alabilirsiniz hem de siyah olarak alabilirsiniz. Size renk seçenekleri sunmuşlar. Mouse'umuzun modeli HM424K. Bu 4K burada 4000 Hz anlamına geliyor. Şöyle hemen kaldırıyorum. İlk önce hemen size şunları bir göstereyim. Mouse'un altına koymanız için stickerlarınız var. Burada yine Hawk Gaming gibi bir sticker var. Burada yine bir garanti belgemiz var. Şu muhtemelen mouse'un standı. Evet. Şöyle havalı bir şarj standımız geliyor yanında. Bunun üzerinden mouse'unuzu şarj edebiliyorsunuz. Şöyle kameraya göstereyim. Ön taraf böyle. Yan taraf böyle, alt tarafta aynen böyle bu şekilde duruyor. Şimdi kablomuz var. O severiz, örgü kablo. Şöyle silikon bir kablo toparlayıcısının içinde geliyor. Bu kablo da şöyle 1,5 metre uzunluğunda. Bir ucunu şöyle tekrar göstereyim. Type-C girişi. Diğer ucu da çıkartalım şunu. Klasik deminki gibi tip A girişimiz var. Reis burada. Evet, başka bir şey var mı? Bir son kez check edelim. Evet, yok. Bunu da gönderelim. Evet, hemen şöyle. Şimdi bir kere mouse'u elime aldığımda çok hafif bir mouse. Yani kesinlikle öyle ağır, hani böyle yerinden kalkmayan mouse'lar var ya. Onlardan değil abi. Eğer öyle bir şey
arıyorsanız başka bir mouse bakın. Hafif, ergonomik ve çok portatif bir mouse. Şuradan mouse'un model adı yazıyor. Buradan sağ sol kontrol tuşlarımız. Üzerinde şöyle bir teker cursor'ımız var. Buradan hassasiyet ve DPI'den ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada tam 500 mAh'lik bir bataryası var içinde. İsterseniz USB ile kablolu bağlayıp kablolu kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de 2.4 GHz'lik Bluetooth bağlantısıyla yine o şekilde kablosuz kullanabiliyorsunuz. Yani hem kablolu hem de kablosuz kullanabileceğiniz mouse. Bakın bu olay bir kere çok güzel. Buna bayıldım. Şuradan aşağıdan 3 ayar olmak üzere ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şurada manyetik şarjımız var. Buraya isterseniz deminki stickerlardan böyle yapıştırabiliyorsunuz. Bakın aynen şöyle koyuyorsunuz ve şarj edebiliyorsunuz. Bence çok havalı duruyor. Bu arada mouse'un DPI değeri de tam 26.000. Yani oyuncular için de biçilmiş bir kaftan diyebilirim. Aynı zamanda programlanabilir RGB desteği de var. Sensör olarak da sanırım Pixart'ın 3395 sensörlerini kullanıyor. Hemen isterseniz şöyle bir ağırlığını merak ettim. Bunu da bir ölçeceğim. Çünkü biliyorsunuz ağırlık oranları özellikle bilgisayar aksesuarlarında önemli. Şimdi ilk önce şu şarj standını bir tartalım. 66 gram. Şimdi mouse ölçelim. Evet, mouse'umuzun da 63 gramlık bir ağırlığı var. Dediğim gibi gerçekten hafif bir mouse. Yani şöyle kullanırken bayağı bir konforlu duruyor. Ayrıca şöyle tıklama sesleri de normal, çok fazla sesli değil. Hemen tekrar mikrofonu koyayım. Evet, mouse'umuz da böyle. Şimdi gelin isterseniz kutuların içine neler çıkardık bir hep birlikte tekrar bakalım. Bir adet membran klavyemiz, bir adet de mekanik klavyemiz ve tabii ki de bir adet de kablolu ve kablosuz kullanabileceğiniz mouse'umuz çıktı. Evet, şimdi hiç vakit kaybetmeden ve sizi sıkmadan ürünlerin tüm öne çıkan özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. İlk önce Havk'ın HK255 klavyesiyle başlayalım. Bir kere şimdi bu cihazı 2.4 GHz'lik ve Bluetooth 5.0 ve 3.0 bağlantısı ile kablosuz çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kablo karmaşasını sevmeyenler için birebir. Ürünü kullanırken herhangi bir bağlantı sorunu veya kopma sorunu yaşamadım. Tam 4000 mAh'lik büyük bir bataryası var ve tek şarjı uzun bir süre kullanabiliyorsunuz. Şarjı bittiğinde Type-C özelliği sayesinde kısa bir süre tekrar şarj oluyor, kullanmaya devam ediyorsunuz. Cihazın üzerindeki ekran da ürüne ayrı bir sıra dışı hava katıyor. Bu ekran üzerinden klavyenin bağlantısının ve şarjının ne kadar kaldığını öğrenebiliyorsunuz. Tuş takımlarında RGB efektler var ve bunları istediğiniz gibi değiştirip zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi ışıkların efektini ve ayarlarını şöyle yapıyorsunuz. Çünkü bazen çok soran var, işte abi klavye aldık, üzerindeki ışık efektlerini değiştiremiyoruz veya nasıl ayarlanıyor diye soranlar oluyor. Şimdi klavyede fonksiyon ve enter tuşunu aynı anda bastığınızda ışık efektlerini çok kolay bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Yine fonksiyon tuşuna basarken üst veya alt oklara bastığınızda da yanan RGB ışıkların parlaklık seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Yani tercihinize göre kısıp açabiliyorsunuz. Ve yine fonksiyon bu kez de sağ veya sol oka bastığınızda da ışıkları yanarkenki hızlarını ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi tuşlar demişken klavyenin 19 tane tuşunda anti-ghosting özelliği var. Yani aynı anda 19 tuşa birden basabiliyorsunuz. Bu da oyuncular için çok büyük bir nimet. Tasarım olarak klavyenin ekranın hemen üstünde bir multimedya tekeri var. Bununla ses ayarlarını falan direkt yapabiliyorsunuz. Klavyenin hemen altında kaydırmaz kauçuk ayakları bulunuyor. Yerden biraz daha yüksek kullanmak isteyenler için ve tam bilek hizasına gelmesini isteyenler için kullanılabilir portatif bir özellik. Klavyenin hemen yanındaki tuştan modlarını değiştirebiliyorsunuz ve işiniz bitince şarjdan tasarruf için klavyeyi komple kapatabiliyorsunuz. Demin kutu açılımında gösterdiğim gibi tuşlara bastığınızda gerçekten çok sessiz çalışıyor. Hem rengarenk yapısı hem de tuşların yumuşaklığı gerçekten çok hoşuma gitti. Daha sonra oyun oynarken inanılmaz bir rahatlık hissediyorsunuz. Tuşlara basıyorsunuz ama asla parmaklarınız saatlerce oynasanız bile acımıyor. Hem de tepkime süreleri kablosuz oynarken müthiş. Dediğim gibi asla gecikme, kopma sorunları yaşamadım. Özellikle rekabetçi oyunlar oynarken çok keyifli hissettiriyor. İster oyun oynarken isterseniz de günlük kullanımlarınızda çok işinize görecektir. Emin olun. Şimdi gelelim diğer performans canavarına. Havk'ın HK410 kablolu klavyesi. Şimdi mekanik klavye hastası bir bireyseniz hem fiyatıyla hem tasarımıyla aynı zamanda belirttiğim gibi mekanik oluşuyla şu an ucuz fiyata alınabilecek en iyi klavyelerden diyebilirim. Hem Blue Switch hem de Red Switch seçenekleri size sunmuşlar. İstediğinizi seçebilirsiniz. Özellikle bazı oyuncular kablolu klavyeyi daha çok seviyorlar. İşte bu üründe tam da onlar için. Bir kere kablo zarar görür diye korkmayın. Çok dayanıklı, örgü tasarımlı bir kablosu var. Tam 50 milyon vuruşa kadar tuş ömrü size bu klavyede uzun zamanlar vaat ediyor. Bunların yanında yine bu cihaz RGB ışık efektlerini destekliyor. Ve bu ışıklarla tam 19 tane farklı efekt kullanabiliyorsunuz. Peki bu klavyenin RGB efektlerini kullanmak için hangi tuşlara basıyoruz ve değiştiriyoruz onu da belirteyim. Fonksiyon artı sağ veya sola basarsanız yanan ışıkların hızını ayarlayabiliyorsunuz. Yani biraz daha yavaş yanabiliyor, isterseniz de çok hızlı bir şekilde yanıp sönüyor. Işıklarını değiştirip 19 tane efekte bakmak istiyorsanız da fonksiyon ve scroll lock tuşuna aynı anda basıyorsunuz ve ışık efektlerini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Özellikle loş ortamlarda çok hoş duruyor. Şahsen benim çok hoşuma gitti. Hem ofis işlerinde hem video editlerken hem de oyun oynarken ışıkların verdiği o keyfi hissedebiliyorsunuz. Yani size gerçek bir kullanıcı deneyimi olarak beni gayet tatmin ettiğini söyleyebilirim. 1000 Hz'lik tepkime hızıyla yine özellikle oynarken rekabetçi oyunlarda sıfır gecikme
sekmeli o mekanik tuşların verdiği keyifle hem oyun oynama performansınızı üst seviyeye çıkartıyor hem de doya doya teknolojiyi yaşıyorsunuz. Yani özellikle bilgisayarda oyunlar oynuyorsanız bu fiyat bandında gözü kapalı alabileceğiniz cihazların en başına geliyor. Şimdi biraz da mouse'dan bahsetmek istiyorum. Hawk'ın HM420 modeli. Şimdi bu cihazda çok bayıldığım özellikler var. İlki hem kablolu hem de kablosuz kullanabiliyorsunuz. İki şekilde de kullandım. Hiçbir sorun yaşamadım. Cihaz hiç sekmeden çatır çatır çalışıyor. Ve bunun yanında yine kutu açılımında gördüğünüz gibi abi şöyle masaya cihazı koyduğunuzda klavyelerle beraber hem çok havalı duruyor hem de ürün burada kalitesini resmen belli ediyor. Bakın Hawk'ın bilgisayar yazılım desteğiyle mouse'un arayüzüne girip tüm kontrolleri yapabiliyorsunuz. Mesela cihazın üzerindeki tuşların fonksiyon ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. DPI derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Makro tuş denetimi ekleyebiliyorsunuz. Belirttiğim gibi ışıkların tüm ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ne renk yansın, hangi efektle yansın hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Hawk hem klavyelerine hem de mouse'larına yazılım desteği veriyor. Bu da çok güzel bir şey. Ürünün altına baktığınızda ayar yeri var. Buradan kablolu veya kablosuz kullananlar için sadece tek bir tıkla ayarlamanız yeterli oluyor. Hemen altında da şarj standına oturması için manyetik alanı görüyorsunuz. Hemen kolayca şak diye şarj standına oturtuyorsunuz. Kısa sürede şarj oluyor ve uzun süreler kullanabiliyorsunuz. Mouse'un tıklarkenki ses seviyesi de gayet kabul edilebilir. Yani çok fazla ses çıkartmıyor, direkt ele oturuyor ve uzun süre kullansanız da avuç içlerinizi kesinlikle rahatsız etmiyor. Cihazın 3 tane çalışma modu var. 1 kablosuz, 2 2.4 GHz kullanma modu, 3 de direkt Bluetooth modu. Modelin 4K olması 4000 Hz anlamına geliyor ve tam 26000 dBi hassasiyete kadar çıkabiliyor. Yani oynarken çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yine ayrıca ofiste, işlerinizde falan orada da rahat bir kullanım sağlar. Bu cihaz ile demek gösterdiğim klavyeden birini alırsanız müthiş bir kombinasyon olur ve çok işinize yarar. Hepsini bir aydır kullanıyorum. Özellikle oynarken ve video editleme yaparken bana inanılmaz keyif verdi. Sizlere tavsiye ederim. Evet, başta da söylediğim gibi videoyu çok uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Yani şu an videonun tarihiyle bu ürünlerin tanesi 1000 ila 3000 TL fiyat bantlarında. Anlattığım özelliklerini biliyorsunuz. Fiyatına göre gerçekten çok iyi değil mi? Eğer bu tarz cihazı arıyorsanız kesin bir şans verin. Pişman olmazsınız. Ve eğer almak isterseniz de ürünlerin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Tek bir link halinde koyacağım. Tıklayıp güvenle alabilirsiniz. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer yaradıysa kanalıma abone olmayı, hemen yanındaki bildirim çanını açmayı, yine hemen aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Sizce bu klavyelerden mouse alınır mı? Ürünleri nasıl buldunuz? Siz hangisini kullanıyorsunuz ve hangisini en çok beğendiniz? Aşağıda yorumlarda buluşalım. Dedikten sonra artık yavaş yavaş ben kaçıyorum. Ne diyorduk? Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Teknoloji uzak kalmayın.